Mükemmel manzarası var. Bir seslenelim bakalım. Şöyle yukarı doğru çıkayım arkadaşlar. Harika manzara arkadaşlar. O arkadaş burada galiba. Bakalım. Şöyle. Seslenmem gerekecek herhalde. Şöyle. Gerçekten de çok ilginç yerler. Buralar çay. Biliyorsunuz Karadeniz bölgesinde çay var çok. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Evet arkadaşı bulduk. Nasılsın abi? Ne yapıyorsun? Sağ ol, hoş geldin. Hayrola, burada mı yaşıyorsunuz? Sağ olasın. Niye geldim? Şimdi söyleyeceğim. Define ile alakalı, arkeoloji ile alakalı kanalım var benim. Evet. Orada bazen böyle işte işaretler olsun, yerler olsun, bu konuyla alakalı bilgili insanlar olsun, röportaj yapıyorum. Bu konuyla alakalı ilgili insanlara izlemesi için, bilgi sahibi olması için böyle paylaşıyorum. Seni de sordum, araştırdım. Birkaç kişi söylediler. O içlerinden bir tanesi de sensin. Bu define ile alakalı bilgi sahibi olan, işte bildiği yerleri var. Bu işleri yapıyordu eskiden. İnsanlara yardımcı oluyordu. İşaretler konusunda bilgili, çok yer biliyor diye. Seni söylediler. Onun için seninle böyle konuşmaya geldik. Muhabbet etmeye geldik. Şimdi gerçi hani ilk kez geliyorum. İlk kez tanışıyoruz ama hani belki çekindiğim konu olur, bir şey olur. Öyle bir durum yok. Çünkü biz hepimiz kanalda da takipçilerle beraber hepimiz böyle bir aile gibiyiz. Biz sadece insanlara bilgi dağıtmakla uğraşıyoruz. Onunla mükellefiz. Yani farklı bir niyetimiz yok. O yüzden belki çok özel konulara girmeyebilirsin ama hani bu konularla alakalı bize bir yardımcı olabilirsin mesela. Onu istiyoruz senden. Şimdi bana dediler ki hani bu Karadeniz bölgesinde zaten yaşantı olarak genelde hani eşkıya gömüleri çok oluyor. Eski eşkıya işaretleri oluyor. Rum, Ermeni, bu gibi şeyler var. Mesela şu yaylalarda falan çok ve şu yakın kısımlarda, aşağıda dere kısımlarında çok yerler olduğunu söylediler. Hatta benim de bildiğim birkaç yer var. Senin böyle bu konularla alakalı işte işaretler olsun, yerler olsun, var mı böyle bildiklerin, bize anlatabileceğin bilgi? Hani en azından bir bilgimiz olur. Diğer arkadaşlara da bir tecrübe olur. Var mı böyle yerler veya neler var, varsa da neler var? Hangi işaretler var? Daha önce bulanlar var mı veya işte buralarda hani o konuyla alakalı bunlarla ilgilenen, bu işlere ilgilenen arkadaşlar var mı? Var mı diyebileceğim bir şey bize? Evet. Burada çok yer var. Burada nerede ne varsa ben biliyorum ama şimdiki insanlara güvenme açısı Doğru. az olduğundan Doğru, fazla bilgi veremem. Yalnız gelmişsin, beni bulmuşsun. Evet, Az olsa bayağı bile, uğraştık yani. az olsa bile size madem öyledir bazı yerleri yani tarif amacıyla, bilgi amacıyla söyleyebilirim. Evet. Biz de zaten onu istiyoruz. Hani çok detaylı bir şekilde özel bir konu varsa tabii ki olmaz, etik olmaz. Ama hani dediğim gibi diğer takipçi arkadaşlar var mesela benim kanalımda. En azından onlar tecrübe edinir. Önlerine çıkacak herhangi bir şey olursa mesela örnek veriyorum, işaret değil diye geçmez. Onun da işaret olduğunu bilir veya ne anlama geldiğini veya hangi yerlerde nasıl tür işaretler oluyor, ne için koyulmuş, kimler koymuş olabilir. Bu gibi şeylerle alakalı tecrübe sahibi olurlar. Ondan dolayı muhabbet etmek için geldim yani. Şimdi benim arazinin az ilerisinde bir taşlık var. O taşlıkta mesela işaret söyledin ya. Evet. Orada mesela hac işareti var. Tamam. Yani, Taşta mı, kayada mı? Taşta. Evet. Taşta oyulmuş, eliyle yapılmış. Evet. Zamanında yapılmış. Tabii biraz yosun bağlamış ama yani ki. görünüyor. Yosun sökülüyor yani. Ona benzer mesela yılan resmi var. Keçi boynuzu resmi var. Eskiden çoban sürü çok olurdu buralarda. Yani buralar böyle işlenmiş değil. Koç boynuzu. Koç ya. Koç boynuzu. Evet. Koç boynuzu. Evet. Öyle çok resimler var yani. Ben hatta mesela bazı şeyli yerlerden çıktığını ben bile almışım yani. Evet. Tamam mı? Ben biliyorum bu yörenin insanıyım. 65 yaşındayım bu anda. Babam da 100 yaşına öldü. İşte Hani almışsın demeyelim burada, de yani haberim var yani. Yani demeyelim burada de. bir başkası gelip burada benim gibi mümkün değil yani. Arazi sahibi olsa bile hiç önemli değil. Buralar şimdi bu anda işlenmiş. Mahsule hazır. Mahsul topluyor ama
olan yerleri ben biliyorum. Var yani. Var mesela. Evet. Ama bir şey almadın. Bir şey almadım Almadın. tabii. Ha, öyle diyelim ki Bir öyle şey almadım. uygun olmaz. Bir şey almadım ama var yani. Ha, öyle diyelim. Yani Ha. var. Her şey var. Yani Burada adam peki- burası zamanında manastırmış. öyle mi? Manastır demek burada toplum burada kalıp yatıp kalkıyormuş. O zaman bazı hani savaş esnasında yani benim anladığıma göre yorum Evet. yapıyorum veya duyduğumu diyorum. O zaman herkes burada ne olacağını, yarına çıkacak yani yaşayıp yaşayamadığı belli olmazmış. Onun için üzerinde olan toplumdaki insanlara bir yetkili, üzerinde olan kıymetli eşyaları istediğiniz alana yerleştirebilirsiniz demiş. Neden? Bir başka yere gittik mi belki olursunuz yani. Belki En geri az bir gelmeyebilirsiniz. başkası bulsun, Tabii. yararlansın amacıyla söylemiş. Onlar da bazı yerlerin hangisi uygun gören kişiler gitmiş kıymetli eşyalarını orada saklamış. Mesela taşların arasında üzerine çıkarmış mesela elinde bir demir varmış, çizmiş, çarpı işareti koymuş veya bir ok göstermiş. Öyle bazı şeyler var yani, tarifler var. Peki abi şimdi şöyle diyeyim. Burada senin bildiğin hani gördüğün veya şahit olduğun bizzat gördüğün böyle işaretler var mı? Hangi işaretlerden gördün, rastladın mesela? Burada çok işaret var. Hepsini ben gördüm. Ama kimseye söylemedim. Çünkü söylesem insanlara güvencim açısında inancım çok zayıf. Şimdiki insanlar farklı bir insanlar. Yüzünü ayrı konuşur, arkandan kuyunu kazar. Onun için gördüm. Çok güzel yani ben biliyorum yani. Hepsini. Mesela neler var? Neler şahit oldun? Hangi Mesela, işaretlerden gördün? Mesela bir yerde, yakın bir yerde böyle bir ırmak kenarında tavuk var. Tavuğun yanında civcivler var. Tamam. 3-4 tane. Tamam. Öyle bir işaret var. Abi o da elle yapılmış. Ben çok Tabii, inceledim. tabii. Yani o zamanın şeyinde bir demirle herhalde yapılmış yani. Sonuçta bir işaret. Oyma, evet. Öyle diğer bir koç boynuzu var. Evet. Koç boynuzu işaret o da. Bir de yılan işareti var. Evet. Mesela ağzındaki dili uzanmış böyle ok yerine görünmüş. İstikameti gösteren bir Evet. resim yani. Önemli, o çok önemli bir şey yani. Evet. O tam hedefe gidebilir gibi tahmin ediyor. Onun dışında çok işaretler var yani burada. Çünkü hepsini ben gördüm. Kimseye söyleme açısında inanç yok. Zaten Çünkü. gördüğün Evet. zaman, söylediğin zaman ötekiler gelip Evet. işareti kırıyorlar, tahrip Evet, ediyorlar. evet, evet. Halbuki işarettir. Anlasın anlamasın o işten gelip orasını harabat ediyor. Evet. Yani bir şey bilmiyor da öyle yani. Evet. Yani bilinçli gitse gene bir şey değil. Buralar altın fışkırıyor buralarda. Evet. Buraların şimdi arazi işlenmiş. Sağda mesela çok kuvvetli bir hazinesi var adamın. Adam geliyor burada 5 dönüm yerde alıyor mesela 200 bin lira. Ama orada yanında var ya o hazineyi bulsa var ya sülalesi doyar. Hibbi de verir belki. Güzel şeyler yaptırabilir ama onun şeyinde değil. Yeni nesil gelmiş almış burada. Peki hiç buradan sözünüzü kestim de burada hiç bulanı böyle gördün mü, biliyor musun? Yani bulan oldu mu böyle bir şeyler burada? Çok önceden bulan varmış. Çünkü burası manastır şeklinde kaldığı için toplanma bölgesi olduğundan buralar orman idi. O zaman ağaç kimse burada görünmezmiş. Evet. Ormanın içine kaybolurmuş. Evet. Ormanın içine mesela 1000 kişi girdi. Sen baksan 1000 kişiyi göremezsen orada. Çünkü o kadar sık orman varmış. Kayalık, dengesiz yerler, girintili çıkıntılı yerler Evet. orada saklamışlar. Orada. Çünkü bir başka bölgeye gittikleri zaman adamların başına ne gelecek belli değil yani. Belki ölecekler. Onun için eşyaları hem ağırlık açısından hem de kıymetli eşyayı onun için bulunduğu herkes kafasına göre. Tabii eskiden muhacirlik zamanında kaçarken mecbur gömmüş bir gün geri gelirim diye. Gömmüş Ama yani. gelen var, gelemeyen var. İşte Evet. harita çizmiş, evladına vermiş, torununa vermiş. Bazen gelip geri buluyorlar. Bir düzgün bir insana rastlar. Sebap şeklinde de gömen var onu, Yani. saklayan var yani. Sonuçta adam ne yapsın onu? Peki hani senin böyle kendin bizzat şahit olduğun böyle aldı, çıkarttı diyebileceğim böyle birileri oldu mu burada? Hani Çok oldu. Gezdiler ama ben sadece öyle uzaktan böyle kontrolcü oldum yani. Anladım. Yani kimse bilmedi yani. Gezdiler böyle bilirim, öyle keserim, atarım, şu bu. Ben böyle yaparım diye ama onlar boş bir şey yok. Bilen benim burada.
Burada o işi yapsam ben yaparım. Yani peki böyle bir şey yapmak istemedin mi? Veya devlet şöyle, yani kendin yasal olmayan demek istemiyorum. Hani izin alıp da devletten işte Şimdi aklıma geldi. Gelmedi olur mu? Ama düşünmedim öyle bir şey hani. Devleti öyle sağa sola hani üst kademeye bildirip de hani şey yapmadım ya, ne bileyim yani içimde öyle bir şey yok. Ama ben bildiğim yerler var yani, çok var. yani öyle bir He, imkanın he. varsa devletten izin alıp yapabilirsin. Evet. İzinli bir şekilde devlet, çünkü Tabii çıkan öyle. çıkan Çünkü malzemeyi değerlendirip bir kısmını da insanlara veriyor. O kadar hani hepsini kendi almıyor insanların dediği gibi. tamam, ben öyle de düşündüm ama şimdi 2 kişi gelecek, 3 kişi gelecek, onlar öyle gideceksen hay huy şu bu, onlar dengesiz işler yani. Onlar hadi insanın ahlakını bozan bir işler. Yani tecrübeli bir insanlar değil. Bir de akıl fikirleri hepsinin bir değil, ayrı ayrı. Orada problem olur. Onun Anladım. için Tabii fikir güzel birliği yerler olması var yani. gerekiyor. Burası çok güzel bir yer. Yaylaya yakın yer. Doğa girintili çıkıntılı, arazi tabiatı çok değişik buranın. Arkadaşım, madem buraya kadar geldin, yoruldun, bu anda hava bulutlu, soğuk, madem geldin, biz sağdan soldan bahsetmeyelim. Benim bir eski evim var. Ermeniler kalıyordu eskiden. Ermeni köyü mü burası? Ermeni köyü burası. Ha. Ermeniler kalıyordu. O ev bana Size geçmiş. bize geçti. Ben kalıyordum. Bu çok eski bir ev herhalde. Çok eski. Bu anda Şu anda kalınıyor mu evde? evde kalınmıyor. Harap ev. Bu arada harap ev dökülmüş ama ev Hı. aynı duruyor. Anladım. Yani. Anladım. Sizin mi ev peki? Benim ev. Tamam. Yani başkasının şeyine gitmeyelim de. Ahşap evdir. Tamam. Dökülmüş bazı ama ev duruyor yani. Kapının girişinde orada bir parlak bir sert taş var. Hı hı. Çok parlıyordu. Kafam takıldı ya. Çünkü oraları annem de temizliyordu. Ben de bakıyordum. Güneş vurunca o taş benim şeyime geldi yani, ilgimi çekti. Bakayım dedim. Orada böyle bir ok var, böyle uzun bir harç şeyi işareti var. Haç işareti mi? Aşağı doğru bir kuyruk inmiş böyle. Uzun bir tarafı. Uzun bir tarafı uzun yani böyle. Hı İnmiş. Üstte böyle çarpı işareti var. Tamam. Ucu inmiş. Taş sert, büyük taştır. Ama üstü düz tabii seviyeyle yani. Alanı Anladım. düz üstü. Ben onu etrafın ilgisini çekmesin diye yani eve gelen